Bazı insanlar vardır, dışarıdan baktığınızda hayatları kusursuz görünür. İyi bir aile, saygın bir soyadı, parlak bir eğitim ve kariyer, sabahları takım elbiselerini giyer, işlerine gider, akşamları ailelerinin yanına dönerler. Ama ya o takım elbisenin altında insan zihninin kabul edemeyeceği kadar karanlık bir ruh saklanıyorsa? Ya o nazik banka müdürü aslında uluslararası aranan bir firari ise? Ya o sessiz sakin komşu evinin bahçesini bir mezarlığa çevirdiyse? Bugün size Türk suç tarihinin en karmaşık, en zeki ama aynı zamanda en soğukkanlı isimlerinden birini anlatacağım. Lakabı Binbir Surat. Kimlikten kimliğe, ülkeden ülkeye, hayattan hayata geçen bir gölge. Kendi anne ve babasını, eşini ve arkadaşlarını birer satranç taşı gibi ortadan kaldıran. Yakalandığında dahi evinden çıkan arşivlerle polisleri şoka uğratan Kenan Öner'in gerçek hikayesine hoş geldiniz. Hazırsanız Bursa'dan Paris'e, oradan da İstanbul'un karanlık odalarına uzanan bu kan donduran yolculuğa başlıyoruz. Hikayemiz 1958 yılında medeniyetlerin beşiği Bursa, İznik'te başlıyor. Kenan Öner aslında hayata 1-0 önde başlayan şanslı çocuklardandı. Ailesi bölgenin tanınmış emlak zenginlerindendi. Varlık içinde büyüdü. Zekiydi, keskin bir zekası vardı. Bu zeka onu İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne kadar taşıdı. Ancak 1970'lerin sonu, 80'lerin başı Türkiye'nin en çalkantılı yıllarıydı. Kenan, üniversite yıllarında kalemi bırakıp silaha sarılmayı seçti. Yasa dışı örgütlerle tanıştı, eylemlere karıştı. 1980 darbesinin o ağır atmosferi çöktüğünde Kenan için çember daralmıştı. Gözaltına alındı, iddialara göre işkencelerden geçti ve sonunda kararını verdi. Gitmek zorundaydı. 1981 yılında cebinde sahte umutlarla Fransa'nın yolunu tuttu. İltica etti. Artık o, Paris sokaklarında kaybolmuş binlerce mülteciden biriydi. Ama Kenan'ın kaybolmaya niyeti yoktu. O, avlanmaya yeni başlıyordu. Takvimler 1986'yı gösterdiğinde Fransa'nın Ezanville kasabasında bir çöplükte yükselen dumanlar polisleri harekete geçirdi. İtfaiye alevleri söndürdüğünde küllerin arasında insanı dehşete düşüren bir manzara vardı. Yanmış bir ceset. Polis ilk bakışta kurbanın kim olduğunu anlayamadı. Ceset tanınmaz haldeydi. Katil, kurbanının kimliğini yok etmek için bedeni ateşe vermişti. Ancak katilin unuttuğu ya da hesaba katmadığı bir detay vardı. Dişler. Fransız polisi, dedektif titizliğiyle bölgedeki tüm diş hekimlerini taradı ve o yanmış bedenin kime ait olduğunu buldu. 25 yaşındaki Türk genci Mehmet Yılmaz. Mehmet, kendi halinde bir inşaat işçisiydi. Peki onu kim, neden öldürüp bir çöplükte yakmıştı? Polisler Mehmet'in evine gittiğinde ev arkadaşları Hasan ve Sadık şok içindeydi. Ama asıl şok evde yapılan aramada ortaya çıktı. Dolapta bir silah ve Mehmet'in yatağında kurumuş kan lekeleri, oklar ev arkadaşlarını gösteriyordu. Fakat Hasan ve Sadık'ın ifadesi soruşturmanın seyrini tamamen değiştirecekti. Biz yapmadık dediler ama evimizde sık sık kalan, Mehmet'in de yakın arkadaşı olan biri var, Kenan Öner. Fransız polisi Kenan Öner isminin peşine düştüğünde o çoktan sırra kadem basmıştı. Sahte kimlikler, sahte pasaportlar, Binbir Surat lakabı boşuna değildi. Kenan, cinayetten hemen sonra Türkiye'ye, kaçtığı topraklara geri dönmüştü. Ama nasıl bir geri dönüş? Bir kaçak gibi saklanarak mı? Hayır. Kenan Öner, sanki Fransa'da bir insanı ensesinden vurup yakmamış gibi Bursa'da kendisine tertemiz bir sayfa açtı. Evlendi, çoluk çocuğa karıştı. Hatta o kadar inandırıcı bir beyaz yakalı profili çizdi ki, özel bir bankada şube müdürlüğüne kadar yükseldi. Düşünün, paranızı emanet ettiğiniz banka müdürü aslında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir katil zanlısı. Yıllar böyle geçti. Tam 12 yıl. Kenan, geçmişin küllerini halının altına süpürdüğünü sandı. Ancak adalet, bazen geç de gelse mutlaka kapıyı çalar. Interpol ve Türk polisinin işbirliğiyle Kenan Öner'in o kusursuz maskesi düştü. Fransa'daki cinayetten dolayı Türkiye'de yargılandı. Mahkemede o kadar soğukkanlıydı ki yalanlarını bile bir sanat eseri gibi anlatıyordu. Ancak deliller güçlüydü. Mehmet Yılmaz'ı öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edildi. Buraya kadar hikaye suç ve ceza olarak bitebilirdi.
Ama Türkiye'nin hukuk sistemindeki o dönemki boşluklar Kenan'ın kaderini bir kez daha değiştirdi. 2004 yılında çıkan Rahşan Affı olarak bilinen yasa değişikliğiyle şartlı tahliye edildi. İşte hikayenin en korkunç, en karanlık bölümü asıl şimdi başlıyordu. Çünkü bir seri katili serbest bıraktığınızda o sadece özgürlüğüne değil, eski alışkanlıklarına da kavuşur. Hapisten çıkan Kenan artık mimlenmiş bir suçluydu ama zekası hala yerindeydi. İstanbul'a yerleşti. Ancak 2005 yılında tuhaf olaylar zinciri başladı. Önce eşi Canan Öner ortadan kayboldu. Kenan, çevresine ve oğluna, "Anneniz bizi terk etti, tatile gitti, başkasına kaçtı" gibi hikayeler anlattı. Kimse buna tam olarak inanmasa da Kenan'ın korkutucu profili yüzünden kimse üzerine gidemedi. Canan'dan bir daha asla haber alınamadı. Sonra sıra onu dünyaya getiren insanlara, anne ve babasına geldi. Emine ve Ahmet Refik Öner çifti. Varlıklı, yaşlı bir çift. Onlar da tıpkı gelinleri Canan gibi bir anda sırra kadem bastılar. Kenan yine aynı senaryoyu oynadı. Onlar bir yere gitti, haberim yok. Hatta o kadar ileri gitti ki anne ve babasını bulana ödül vereceğini bile duyurdu. Katil kendi kurbanlarını arıyormuş gibi yapıyordu. Ama Kenan'ın hesaplayamadığı bir şey vardı. Oğlu. Babasının anlattığı masallara inanmayan, annesinin ve dedesinin yokluğundan şüphelenen oğlu, cesur bir adım atarak polise gitti. Polis, Kenan Öner'in İstanbul Bayrampaşa'daki evine baskın düzenlediğinde karşılaştıkları manzara bir suç filmi sahnesi gibiydi. Evin elektriği kesikti, karanlık ve kasvetliydi. Ancak bir oda hariç. Kaçak elektrik hattı çekilmiş tek bir oda. Polisler o odaya girdiğinde Kenan Öner'in zihninin içine girmiş gibi oldular. İçerisi bir arşiv dairesi gibiydi. Binlerce sayfa doküman, 30 yıllık günlükler, gazete kupürleri, dava dosyaları. Kenan, hayatındaki her anı, her detayı takıntılı bir şekilde kaydetmişti. Ve bu kağıt yığınlarının arasında polislerin nefesini kesen bir çizim bulundu. Bir kroki. Kroki, Bursa İznik'teki baba evinin bahçesini gösteriyordu ve bahçenin belirli bir noktası üzerine basılarak işaretlenmişti. Yanında küçük bir not, 15-16 Nisan'da çalışma yapıldı. Bu bir itiraftı. Sessiz, kağıda dökülmüş bir itiraf. Ekipler derhal İznik'e hareket etti. O sessiz, sakin evin bahçesinde iş makineleri toprağa kazmaya başladı. İlk metrelerde hiçbir şey yoktu. Ama dedektifler vazgeçmedi. Kazı derinleşti ve toprak sakladığı sırları kusmaya başladı. Kemikler, parçalanmış, ufalanmış insan kemikleri. Adli tıp uzmanları parçaları birleştirdiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Topraktan çıkarılan 300 parça kemik, Kenan'ın anne ve babası Emine ve Ahmet Refik Öner'e aitti. Kenan, öz anne ve babasını öldürmüş, bedenlerini parçalara ayırmış ve evin bahçesine gömmüştü. Yıllarca o mezarın üzerinde dolaşmış, o evde yaşamıştı. Peki ya eşi Canan? Polisler Bayrampaşa'daki evin zeminini, duvarlarını, her yerini aradı. Ama Canan'a dair tek bir iz, tek bir kemik parçası bile bulunamadı. Kenan, eşine ne yaptığını, onu nereye sakladığını ya da nasıl yok ettiğini asla söylemedi. Mahkemeye çıkarıldığında o eski binbir surat yine sahneye çıkmaya çalıştı. İnkar etti, komplo dedi, hikayeler uydurdu. Ama bu sefer bahçeden çıkan kemikler onun hikayesinden daha gürültülü konuşuyordu. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, hapis cezasına çarptırıldı. Kenan Öner, 2018 yılında parmaklıklar ardında Metris cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Öldüğünde 60 yaşındaydı. Ardında çözülmüş 2 cinayet, Fransa'da yarım kalmış bir hikaye ve hala akıbeti meçhul olan bir eş, Canan Öner'i bıraktı. Kenan Öner'in hikayesi, bize kötülüğün yüzünün her zaman korkutucu olmadığını, bazen en güvenilir maskelerin ardına saklandığını hatırlatıyor. O, zekasını insanlığa fayda sağlamak için değil, yok etmek için kullanan bir beyaz yakalı seri katil olarak tarihe geçti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz gerçek suç hikayelerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.